Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman dolar Türk Lirası'nda da arkadaşlar önemli bir veri pazartesi günü e, ödemeler dengesi, salı günü ise arkadaşlar sanayi üretim verileri açıklanacak. Bu veri gerçekten dolar Türk Lirası'nda önemli olacak. Çünkü Ocak 2023 yılında bizim cari açık 9 milyar 849 milyon TL civarında olmuştu. Şubat ayı beklentisi ise arkadaşlar 8,18 milyar dolarlık Türkiye ekonomisinde gene bir cari açık oluşması yönünde beklenti bu yönde. İşte bu verilerin açıklanacağı gün olacak pazartesi salı günü. Dolar kurunda ciddi burada gene dalgalanmalar sizlerle birlikte takip edebiliriz. Dolar kurunda hala beklentimiz 19 lira 50 kuruş seviyesi. 19 lira 50 kuruş bizler için önemli bir seviye. Fakat kapalı çarşıdaki fiyatlamalara baktığımız zaman dolar kurunun 19 lira 70 kuruş seviyelerinden fiyatlandığını görüyoruz. İki yönlü fiyatlamalar başlamış durumda. Bu iki yönlü fiyatlamalar içerisinde serbest piyasadaki dolar ile arkadaşlar bankalar arasındaki dolar miktarı gerçekten değişik fiyatlamalara sahne oluyor. Fakat bankalar üzerinden sizler dolar almaya kalktığınız zaman sizlere uygulanan muamele serbest piyasadaki fiyatlama olduğunu da çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Tabii ki böyle uygulamalar doğru mudur, yanlış mıdır tartışılır. Fakat ben tüketiciyi korumak adına bu türden hareketlerin yanlış olduğunu savunan taraftayım arkadaşlar. Bu tür hareketlerin yapılması, makasların bu kadar yükseltilmesi piyasalardaki panik ortamını daha da arttırıyor ve insanların dövize olan talebini maalesef ki daha da arttırabiliyorlar. Bugün itibariyle kurlara baktığımız zaman 19 lira 28 kuruş civarlarındaki direnci zorlayan bir dolar kurunun ilerleyen günlerde 19.28'i de kırıp 19 lira 50 kuruş seviyesine gideceği kısa yönlü beklentim de bu yönde. Burada Merkez Bankası tekrardan müdahil olabilir mi? Evet, olabilir. Böyle bir beklentim var. Fakat 19 lira 50 kuruş gerçekten dolar kurunda benim için ve grafik üzerinde gördüğüm kadarıyla önemli bir seviye. Eğer ki bu seviye Merkez Bankası tarafından korunamazsa seçimlerin yakın olduğu bu zaman zarfı içerisinde dolar kurunun ilk etapta 20 lira 55 kuruş seviyesine doğru bu hareketleri de önlenemez ve bu hareket 20 lira 55 kuruş seviyesine kadar dolar kurunda yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirir. Dolar kurunda bir önemli seviyede gene 20 lira 55 kuruş seviyesinden geçen bölge olur. Burasında da çünkü haftalık kapanışlarda bu 20 lira 55 kuruş seviyesi üzerinde kalmayı başarırsa dolar kuru o zaman 22 liralar civarına doğru giden bir dolar kuru da sizlerle birlikte izleriz arkadaşlar. Haftalık bazdaki kapanışlar gerçekten önemli çünkü sert hareketleri de bu tür kapanışlar belirlediği için ilk etapta 19 lira 50 kuruşun öneminden bu yüzden bahsetmek istedim sizler için. 19.50 gerçekten önemli bir seviye olacak. Cari açıkla ilgili rakamlar önemli takip edilsin. Pazartesi salı günü. Bu da kurlar üzerindeki baskıyı beraberinde getirebilir arkadaşlar. Özellikle hareketli bir gün geçirmemize sebebiyet verebilir. Euro tarafına hemen geçelim. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman Euro'daki hareketler de yukarı yönlü devam ediyor. 21 liralar seviyesinin üzerindeki hareketleri Euro Türk Lirası'nda izledik ve buradan bir aşağı yönlü düzeltme hareketi izliyoruz. Bunlar gayet normal hareketler. Çünkü yukarı yönlü bu hareketlerin bir düzeltmesi de mutlaka olacaktır. Ben Euro Türk Lirası'nda artık 20 lira 04 kuruş seviyesi altında bir kapanış beklemiyorum arkadaşlar. Ve bu trendin bozulabilmesi için de Euro Türk Lirası'nda 20 lira 04 kuruş altında bir kapanış olması şart. Bu kapanışı görmediğimiz sürece Euro'da 21.16 bizler için hala önemli bir direnç niteliğini taşıyor. Haftalık kapanışlarda da 21.16 seviyesi üzerindeki kapanışları beraberinde izleyebilirsek ilk etapta 22 lira 80 kuruş civarına doğru Euro Türk Lirası'nda yukarı yönlü hareketleri bekleyeceğiz. ECB'nin yapmış olduğu ve Avrupa'dan
gelen enflasyonla birlikteki önemli verilerin de Euro'yu güçlü tutacağını ve Euro'da yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünen taraftayım. Ve buradaki oluşumla birlikte Euro'da arkadaşlar ben 2023 yılı içerisinde de 30 liralar civarına doğru bir yükseliş olabileceği tahminim var. Bakalım sizlerle birlikte izleyeceğiz. Bu 30 liralar civarına doğru Euro Türk Lirası'nda yukarı yönlü hareketler devam edecek mi? Sterlin tarafına baktığımız zaman sterlinde de gene önemli hareketler ve önemli gelişmeler. Özellikle sterlinde 24 lira 20 kuruş seviyelerine doğru hareketi beraberinde izledik arkadaşlar. Buraya doğru bir yükselme yaşadık. Trend olarak baktığımız zaman şu an itibariyle bu 23.80 civarının önemli olduğu, önemli bir destek civarında olduğu görülüyor. 23.80 üzerinde kaldıkça sterlinde de yukarı yönlü hareketler devam eder. Ve bu 23.80 seviyesini dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ve artık buradaki 23.60 da benim için önemli bir destek. Yani benim kendi açımdan takip edeceğim en önemli destek sterlinde 23 lira 60 kuruş seviyesi olur. 23.60 üzerinde kalındıkça da 24.62'yi test etmek isteyecek bir sterlin kısa vadede bizleri bekliyor olacaktır. Sizler de dikkatli bir şekilde sterlinde bu seviyeleri takipte kalın arkadaşlar. Hemen Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin'de de önemli hareketler ve oluşumlar mevcut. Şimdi 28 bin dolar benim için önemli biliyorsunuz. Sterlinde sizler de Bitcoin'de uzun zamandır benimle birlikte takip ediyorsunuz. 28 bin doların önemi şurada grafik üzerinde gördüğünüz hareketin bakın arkadaşlar yukarı yönlü sert bir şekilde ilerleyebileceğinin bir anlamı. Bu grafikte oluşan formasyon bir bayrak formasyonu, flama formasyonu. Siz bunun adını ne koyuyorsunuz bilmiyorum. Bana göre bir flama formasyonu ve bu formasyonla birlikte Bitcoin'de 26.400 dolar seviyesi altına gelinmedikçe ben bir 35.000 dolar hareketini Bitcoin'de bekliyorum. Bunu sizlerle önceki videolarımda da paylaşmış durumdayım. Ve bu beklentim hala da devam ediyor. Ve 28.000 dolar üzerinde bu hareketler kalıcı hale gelirse de arkadaşlar sert bir şekilde bu çünkü 4 saatlik grafikte baktığım için sert bir şekilde bu Bitcoin'deki hareketler yukarı yönlü atabilir. Ve şu anda Bitcoin'de beklemenin faydalı olacağını düşünen taraftayım. Bütün bunlar doğrultusunda gene OPEC üyelerine baktığımız zaman orada petrol arzının kısıtlanması durumu söz konusu. Bu kısıtlanmayla birlikte petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi bana Bitcoin'dir, altındır, gümüştür bu türevlerin tekrardan yukarı yönlü yükselebileceği anlamı taşıdığından dolayı da arkadaşlar Bitcoin'de ben 35.000 dolar seviyesine doğru bu hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Evet, fazla da uzatmayalım sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza beğeni atmayı, kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımı da mutlaka kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.